Selam. Bugün çoğu kişinin aklını kurcalayan o büyük soruya değineceğiz. Osmanlı torunu olabilir misin? Evet, kulağa inanılmaz geliyor değil mi? 600 yıldan uzun süren, dünya tarihine yön veren Osmanlı İmparatorluğundan gelen genler. Peki böyle bir şey mümkün mü? DNA testi yaptırdığınızda sonuçlarınızda Osmanlı hanedanına genetik yakınlık çıkar mı? Bugün kanımızdaki bu tarihi mirasın izini sürerken genetik testlerin bize neler söyleyebileceğini ve Osmanlı soyunun bugüne nasıl yansıdığını konuşacağız. Bu videoda hem tarihin tozlu sayfalarını aralayacağız hem de bilimsel gerçekleri masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmetti. Kurucusu Osman Gazi'den başlayarak son padişah 6. Mehmet Vahdettin'e kadar toplamda 36 padişah tahta çıktı. Sarayda sadece padişahlar değil, vezirler, şehzadeler, cariyeler, valide sultanlar gibi birçok aile ferdi de vardı. 1924'te hilafetin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanı sürgüne gönderildi. Ancak bu sürgün hanedanın sonu olmadı. Bugün Osmanlı soyundan geldiğini belgelerle kanıtlayan yaklaşık 100'den fazla hanedan mensubu hala hayatta. Bazıları Fransa'da, bazıları Lübnan, Mısır ve hatta Amerika Birleşik Devletleri de yaşıyor. Örneğin 2. Abdülhamit'in torunu Harun Osman, Osmanoğulları ailesinin bugün resmen tanınan reisi. Aile üyeleri arası iletişim hala sürüyor ve bazıları Türkiye'ye dönerek vatandaşlıklarını yeniden kazandılar. Gelelim işin bilimsel tarafına. Genetik testler sayesinde insanlık tarihine ışık tutuluyor. Bugün $200 kadar alınabilen ev DNA test kitleriyle insanın ata kökenleri öğrenilebiliyor. Y-DNA testi babadan oğula geçen genleri analiz eder. Eğer sizin soy hattınız erkekten erkeğe Osmanlı hanedanına kadar izlenebiliyorsa ve elinizde referans DNA varsa bu oldukça güçlü bir kanıttır. Ama sorun şu ki Osmanlı padişahlarından bugüne kadar resmi ve açık DNA örneği alınmış değil. Yani doğrudan Osmanlı torunusun demek mümkün değil. Ancak bölgesel analizler, örneğin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Anadolu genetik haritası bize bazı güçlü ipuçları sunar. Osmanlı padişahları farklı dönemlerde çok çeşitli halklardan eşler aldı. Çarilerin ve eşlerin çoğu Balkan, Kafkas ve Arap kökenliydi. Bu durum hanedanın gen havuzunu inanılmaz şekilde çeşitlendirdi. Bu da demek oluyor ki eğer siz Kafkas, Arnavut, Boşnak, Gürcü ya da Arap kökenli bir aileden geliyorsanız Osmanlı hanedanı ile dolaylı bir genetik bağlantı kurma ihtimaliniz oldukça yüksek. Elbette bu bir padişah torunu olduğunuz anlamına gelmez ama aynı coğrafi ve etnik gruplarla genetik bağ kurmuş olabilirsiniz. Unutmayın, Osmanlı soyundan gelmek sadece genetik bir mesele değil. Aynı zamanda bir kültürel aktarım meselesidir. Bugün hala Osmanlı'dan kalan bazı gelenekler, yemek tarifleri, mimari tarzlar ve yaşam biçimleri Anadolu'nun dört bir yanında yaşamaktadır. Saray mutfağı, musiki, ebru sanatı, hattatlık, hatta gündelik dilimizdeki birçok deyim bile Osmanlı mirasının parçalarıdır. Yani bazen Osmanlı torunu olduğunuzu anlamak için DNA testine gerek bile yoktur. Eğer ailenizde Osmanlıca belgeler varsa, geleneksel kıyafetler, eski fotoğraflar, müzik aletleri, el yazmaları, tüm bunlar sizin Osmanlı geçmişine ait olduğunuzu gösteren kültürel miraslardır. Günümüzde insanlar artık sadece yaşadığı günü değil, geçmişini de merak ediyor. Ben kimim, nereden geldim, köklerim nerede başlıyor soruları özellikle genç nesillerde çok yaygın. DNA testi yaptırmak bu yüzden moda oldu. Sosyal medyada test yaptım, %8 İtalyan, %12 Gürcü, %5 Yunan çıktım gibi paylaşımlar çoğaldı.
Ama asıl mesele bu yüzdelerin arkasındaki hikayeyi anlamakta. Eğer bir gün siz de test yaptırırsanız ve %30 Balkan, %25 Orta Doğu, %10 Kafkasya gibi sonuçlar alırsanız bu Osmanlı'nın çok uluslu yapısına denk düşebilir. Çünkü Osmanlı da zaten tüm bu halklardan oluşan bir imparatorluktu. Kendinize sormanız gereken bazı sorular var. Ailenizin soy ağacını ne kadar biliyorsunuz? Dedenizden veya büyükannenizden gelen hikayeler var mı? Evde saklanan eski belgeler, tapular, fotoğraflar var mı? Soy ağacınızı E-Devlet'ten hiç kontrol ettiniz mi? Eğer bu soruların cevabı evetse, belki de geçmişiniz sandığınızdan çok daha derindir. Özetle, Osmanlı torunu olmak sadece bir ihtimal değil, aynı zamanda bir tarih yolculuğudur. Kanınızda taşıdığınız mirası anlamak, köklerinize saygı göstermek demektir. Ama unutmayın, soy sadece kanla değil, bilinçle, gelenekle ve bilgiyle taşınır. Osmanlı'nın torunu olmak, sarayda doğmuş olmak değil, tarihin izlerini taşıyıp yaşatmak demektir. Peki ya siz? DNA testi yaptırsanız sonuçlarınızda Osmanlı genleri çıkmasını ister miydiniz? Ya da çıkacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarda mutlaka paylaşın. Bu videonun en keyifli kısmı sizin hikayelerinizi okumak olacak. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü burada sadece tarih konuşmuyoruz. Geçmişin izlerini bugüne taşıyoruz. Tarihle, genetikle ve kimlikle dolu bu yolculukta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, köklerinize sahip çıkın.